Bu elimde görmüş olduğunuz saat bir Rolex Submariner Starbucks. Kimilerine göre saatin tanımı olan Submariner serisinin en özel modellerinden bir tanesi. Şimdi bu saate güzel bir inceleme yapalım ve sonrasında eğer bu saati almayı düşünen varsa onun karar vermesine yardımcı olmaya çalışalım. Rolex Submariner Date 126610LV referans numaralı modeli Starbucks ve bu dünyada bilinen en önemli dalgıç saatlerinden bir tanesi. Ancak herkesin kafasında hep bir soru oluyor. Rolex Submariner tabii ki çok önemli bir marka, tabii ki çok önemli bir model. Ancak dünyada belirtildiği gibi gerçekten sadece bir saat alınsa o saat bu saat mi olmalı? Gerçekten tek saatlik bir koleksiyon için en uygun parça bu mu? Bunu hep birlikte inceleyelim. Ondan sonra da birlikte karar verelim. Rolex Submariner Starbucks adını aslında koleksiyonerlere borçlu. Biliyorsunuz saat dünyasında saat severler arasında saat ve kahve özellikle birbirinden ayrılmaz iki unsur diyebiliriz. İki ayrı keyif ve hobi olarak gösterebiliriz. Bu saatin tabii ki yeşil bezeli ve siyah kadranı ünlü kahve zinciri Starbucks'ın logosunu andırdığı için koleksiyonerler tarafından bu isimle adlandırılmış bir saat. Bir saatin resmi olarak adlandırılmamasına rağmen saat camiasında bu şekilde takma bir isimle adlandırılması ve bu kadar popüler olması çok rastlanan bir durum değil. Ancak siz Rolex modellerinde takip edenler bileceklerdir ki bu şekilde adlandırmalara sıkça rastlıyoruz. Saat 41 mm çapında ve 12.3 mm kalınlığında bir saat. Paslanmaz çelikten üretilmiş bir saat ve 300 metreye kadar su geçirmezlik özelliğine sahip. Yani bu saati alıp gönül rahatlığıyla havuza, denize girebiliyorsunuz. Tabii bunu yapar mısınız? Bu kadar çok para ödedikten sonra kolunuza bir Rolex Submariner takıp havuza ve denize girmeye cesaret edebilir misiniz? Bu ayrı bir tartışma konusu. Bunu başka bir videoda belki ele alabiliriz. Ancak saat size özellik olarak bu imkanı tanıyor. Saatin içerisinde Rolex'in 32-35 kalibreli mekanizması mevcut. Kendi iç mekanizması mevcut. Ve bu mekanizma Rolex Submariner'a 3 günlük bir güç rezervi sunuyor. Bu da bu saati takmadığınız takdirde bile 3 gün boyunca saatin çalışması anlamına geliyor. Eğer bir koleksiyonerseniz ve koleksiyonunuzda birden fazla saat varsa ve bir rotasyon halinde bu saati kullanıyorsanız bu saat size 3 gün boyunca çalıştığı için yeniden ayarlama, yeniden kurma gibi sıkıntılar yaşatmıyor diyebiliriz. Saatteki bezel tek yöne bir dönüş sağlıyor. Bu da aslında dalgıçlar için güvenlik amacıyla yapılmış bir özellik. Tek tarafa doğru bir dönüş sağlanıyor. Aynı zamanda da kordonda oyster dediğimiz kordon ve glide lock yapısı var. Bu da saatin kolda hem rahat bir şekilde günlük takma sırasında rahat bir şekilde kolda durmasını, aynı zamanda bilek kalınlığınıza göre rahat bir şekilde ayar yapabilmenizi sağlayan iki tane özellik sunuyor. Aslında bu saati çok da fazla böyle derinlemesine anlatmaya gerek yok. Açıkçası söylememi isterseniz ben bir koleksiyoner olarak evet tabii ki teknik mekanizmalarla çok ilgiliyim. Nasıl bir mekanizmaya sahip olduğunu, saatin nasıl çalıştığını anlamayı çok seviyorum. Ancak bir koleksiyoner olarak bütün dünyada konuşulan, bütün dünyada aslında tartışılan bir unsur var. Bir saati neye göre almak gerekir, nasıl almak gerekir? Öncelikle size biraz ondan bahsedeyim. Ben saatleri nasıl alıyorum? Benim saatlere bakış açım nasıldır? Bu konuda size biraz bilgiler vereyim. Umarım bu da sizin saat yolculuğunuz sırasında faydalı olacak bir takım ipuçları içerecektir. Bir kere bir saati alırken öncelikle tabii ki alım gücünüz çok önemli. Yani ne kadar para vermeniz gerekiyor, ne kadar bütçe ayırmanız gerekiyor. En önemli konunun ben bu olduğunu düşünüyorum. Hiçbir saati borçlanarak almamanız gerektiğini düşünüyorum. Bu konuda ünlü koleksiyonerlerin birçoğunun zaten tavsiyelerini dinleyeceksiniz ama bu gerçekten çok önemli bir unsur. Neden diyecek olursanız saat koleksiyonerliği aslında bir hastalık gibi. Bir başladığınız zaman sürekli olarak yeni bir saat almak, farklı bir saati kolunuzda görmek istiyorsunuz. Unutmayın ki aslında bir aksesuar olarak kullanılan bir metayı bir aslında
eşyayı sürekli olarak tabii ki farklı kombinasyonlarla gün içerisindeki modunuza göre kolunuza farklı şekillerde görmek istemeniz kadar normal bir şey yok. Ancak bu da gayet masraflı bir hobiye dönüşmesine neden oluyor. Bu nedenle bir saati alırken öncelikle bütçe yapmanızı ve bu bütçe dahilinde kalmanızı önemli tavsiye ediyorum. Starbucks modelinin özelinde Starbucks gerçekten Rolex'in sahip olabileceğiniz en önemli modellerinden bir tanesi. Bir kere Submariner ile ilgili benim de düşüncem birçok koleksiyoner gibi gerçekten neredeyse bileğe takabileceğiniz bir saatin gerçek anlamda tanımı olması. Hani İngilizce tabiriyle The Watch terimi var ya, işte Rolex Submariner için ben de bir koleksiyon olarak rahatlıkla söyleyebilirim. Bu tam anlamıyla bir The Watch. Bu nedenle gelin isterseniz önce Rolex Submariner Starbucks'ın bazı artılarından bahsedelim. Size 2-3 tane artı özellik söyleyeyim. Karar alma aşamasında bunlar size yardımcı olsun. Birincisi, Rolex Submariner gerçekten bir ikonik saat. Dolayısıyla bileğinizde olduğu zaman herkes tarafından hızlı bir şekilde anlaşılabiliyor, fark edilebiliyor. Yani kolunuzda gerçekten fark yaratan bir ikon taşıyorsunuz. İkincisi, bu saat gerçekten çok kaliteli bir şekilde üretilmiş. Zaten Rolex'in üretim kalitesi hakkında hani fazla bir söz söylemeye gerek yok. Her ayrıntı ince düşünülmüş. Her ayrıntı gerçekten büyük bir özenle saat üzerinde uygulanmış. Dolayısıyla kalite açısından baktığınız zaman gerçekten parasının karşılığını veren, hakkını veren, fiyatının karşılığını veren çok önemli bir saat almış oluyorsunuz. Üçüncüsü, günlük kullanım için gerçekten çok rahat bir saat. Aşırı ağır değil, çok hafif de değil. Biraz sonra eksileri konuşurken buna değineceğiz. Ancak kolunuzda sizi kesinlikle rahatsız etmeyen bir saat. Kolunuzda olduğu zaman rahat bir şekilde hem günlük yaşantınızda nasıl bir tarzınız olduğundan bağımsız olarak hemen hemen her türlü okasyona kendisini uydurabilecek gerçekten önemli bir saat almış oluyorsunuz. Dördüncü ve belki de hepinizin bildiği ve takip ettiği en önemli özelliği, diğer Rolex modellerinde olduğu gibi değerini kaybetmeyen bir yatırım aracı gibi şu anda konumlayabiliyorsunuz. Tabii ki bu yıldan yıla içinde bulunduğumuz zamana göre değişebilir. Ancak şu anda bu videoyu izlerken muhtemelen Rolex Submariner sahipleri şunu çok iyi biliyorlar ki ödedikleri para neyse bu saat ya o değeri koruyor ya da hatta eğer biraz şanslılarsa daha yüksek bir değere ulaşıyor. Yani zaman içerisinde verdiğiniz parayı kaybetmeyen ender saat modellerinden bir tanesine sahip oluyorsunuz. Her şey güllük gülistanlık mı? Her şey çok mu iyi bu saat için? Tabii ki değil. Şimdi size bu saatle ilgili 3 tane negatif durumdan bahsedeyim. Birincisi, bu saat gerçekten bulması çok zor bir saat. Yani yetkili satıcılarda gittiğiniz zaman biliyorsunuz Rolex'in maalesef benim çok kabullenmediğim bir sıra bekleme sistemi var. Ancak bu sistem içerisinde bile olsanız, sıraya bile girmek isteseniz kolay kolay elde edemeyeceğiniz bir saat modeli haline gelmiş durumda. Bu da sizi maalesef resmi satıcılardan veya resmi satış noktalarından almak yerine bu saati ya ikinci el olarak ya da farklı seçeneklerdeki, farklı alternatiflerdeki satışçılardan almak durumunda bırakıyor ki günümüzde maalesef bunu satış fiyatının aynı değerde bulmak veya satış fiyatından biraz daha alt değerde bulmak maalesef mümkün bir şey olmuyor. İkinci negatif özellik ise aslında bu saat her ne kadar hemen göze çarpsa da bileğinizde, aynı zamanda şunu biliyoruz ki piyasada bu saatten çok var ve bu saate sahip olan çok kişi var. Dolayısıyla biraz sıradanlaşmış durumda. Hatta çok ilginç bir şekilde şunu söyleyebilirim. Ben Instagram'daki My Wristography kanalında da postlar koyduğum zaman ve oradaki insanlarla, arkadaşlarla konuştuğumuz zaman Submariner'ın yavaş yavaş böyle eski arzuyu kaybettiğini düşünüyorum. Kaybeden bir model olduğunu düşünüyorum. Çünkü gerçekten hemen hemen bütün saat koleksiyonerlerinde var. Ve aynı zamanda saat koleksiyoneri olmayan, sadece iyi bir saat takmak isteyen birisinde de olduğu için bu saat aslında sizi çok fazla farklılaştırmıyor. Fakat
Yine de Starbucks veya benzeri renkli bezelli ve farklı renkli kadranlara sahip modeller yine de diğerlerinden bir tık ayrılıyor diyebilirim. Üçüncü ve son olarak biraz önce artılarda bahsettiğim her okasyonda kullanabileceğiniz bir saat olmasını durumuna yine atıfta bulunalım. Evet, her okasyonda bulunuyor ancak özellikle gömlekle takım elbiseyle giydiğinizde 12.3 mm'lik kalınlık gömlek kolunu birazcık rahatsız edebilir. Yani bu saati takarken kalınlığından dolayı özellikle farklı okasyonlarda taktığınız zaman bazen rahatsız bir durum ortaya çıkabilir. Dolayısıyla bu saati alırken eğer tek amacınız güzel bir dress watch almaksa bu konuyu bir kez daha düşünmekte fayda var derim. Saatin gün ışığındaki parlaması, farklı tonlar vermesi, özellikle bezeldeki yeşilin farklı tonlar vermesi güneş ışığı altında gerçekten çok hoş bir görünüm sunuyor. Yani elinizin altında gerçekten çok güzel bir kol saati ve mekanizmasıyla, üretim kalitesiyle, aynı zamanda adından söz ettirmesiyle çok önemli bir kol saati sahibi olmuş oluyorsunuz. Bu bakımdan gerçekten önemli bir parça olduğunu söylemek istiyorum. Bu videoyu çekerken saatin şu anda güncel fiyatı yaklaşık olarak 14.400 dolarla piyasadaki güncel fiyatından bahsediyorum. 14.400 dolardan yaklaşık olarak 22.000 dolara kadar değişen bir skalada gördüğünüz gibi çok farklı ve çok büyük bir aralıkta bulunuyor. Dolayısıyla yine de şansınız çok düşük olsa da öncelikle resmi bir Rolex bayiinden daha sonra güvenilebileceğiniz bir satıcı varsa veya bir kişi varsa ona başvurarak bu saati almayı denemenizi öneriyorum. Peki sonuç olarak Rolex Submariner'i almalı mısınız, almamalı mısınız yoksa sizin istek listenizde bir köşede mi bulunması gereken bir saat? Onu değerlendirelim. Rolex Submariner bana göre herhangi bir saat sevdalısının veya saat koleksiyonerinin mutlaka saat koleksiyonu içerisinde yer alması gereken bir marka. Ancak bunu yaparken bence çelik ve siyah kadranlı olan, düz çelik ve siyah kadranlı olan modelini tercih edebilirsiniz. Bu saati tercih ettiğiniz takdirde eğer bunun üzerinden konuşacak oluyorsak bu konuda kesinlikle alın derim. Ancak bu saat değil de Starbucks veya diğer farklı varyasyonlarıyla ilgileniyorsanız bu bence listenize almanız gereken bir saat. Çünkü bu fiyat skalasına çıktığınız zaman ihtiyacınızı karşılayacak hem görsel anlamda hem mekanizma anlamında hem de kolunuzda taşıyacağınız bir ikon anlamında kullanabileceğiniz farklı modeller de opsiyonlar arasına girmiş oluyor. Dolayısıyla sadece almış olmak için almayayım diyorsanız Starbucks gibi modelleri listeye ancak bazı modelini gerçekten koleksiyonunuzun içerisine dahil edecek şekilde düşünebilirsiniz. Ben Tuncay, umarım bu videodan hoşlanmışsınızdır ve faydalı bulmuşsunuzdur. Eğer saat tercihi konusunda size yardımcı olabildiysem ne mutlu bana. Kanala abone olmayı, beğendiyseniz bu videoyu lütfen like etmeyi, yorumlarda görüşlerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Siz ne düşünüyorsunuz? Sizce bu saate sonuç olarak verdiğimiz almalı, almamalı veya listeye eklemeli yorumlarından size göre hangisi daha doğru, daha mantıklı? İsterseniz yorumlara ekleyin, orada tartışmaya devam edelim. Sevgiler, görüşmek üzere.